Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. Bilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an hayatlarında neler yaşıyorlar bakalım. Karmik partner geldi. Ağaç kartı, yükselmek, tapınak ve imparatoriçe kartı. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda aralarında genel manada böyle bir aile bağı olabilir. Uzun süredir devam eden bir durum olabilir. İşte anne baba durumu olabilir. Bu üçlü durum ya da partner durumu ya da bir evlilik ya da çok uzun süreli olan bir bağlantı olabilir. İmparatoriçe enerjisi çok yüksek. Bir anne ya da annelik enerjisi çok yüksek diyebiliriz. Karmik bir durumun içerisindeler. Karmik partner olarak geliyorlar zaten. Burada birazcık enerjisel olarak birbirlerine manevi olarak bağlılar diyebilirim. Yani burada bir partner durumu için dinliyorsanız evlilik durumu varsa anne olabilir, çocuk olabilir arada. Ya da baba olabilir, çocuk olabilir arada. Yani burada ruhsal olarak ciddi şekilde bağlı oldukları ya da duygusal olarak bağlı oldukları bir sürecin içerisindeler diyebiliriz. Ama karmik partner oldukları için de yeni bir başlangıç yapma istekleri çok fazla. Yani birbirlerini çok da besleyen bir enerjide değiller aslında. Sadece burada tutan bağ nedir dediğimizde işte köklenmek durumundan kaynaklı işte aile bağları olabilir, ailelerin vereceği tepki olabilir, bir anne olma durumu olabilir. O genel manada baktığımızda aslında böyle karmik bir durumun olduğu, kolay kolay birbirlerinden kopamadıkları ama ruhsal olarak da birbirlerine verecekleri derslerin olduğunu söyleyebiliriz. Ama her ne olursa olsun yeni bir başlangıç yapma istekleri yüksek olarak geliyor. Bakalım sebebine daha netleşsin burada durum. Hızlı ikilisiyle başladık. Çocuk. Evet burada yani bu videoyu izleyen arkadaşlarımın birçoğu aklınızdaki kişinin çocuğu olabilir. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Yani alyans kartı da geldiği için. Yani burada ciddi bir dengesizlik durumu var. Dengeye gelme durumu var. Gelme isteği var ama çok net söyleyebilirim. Buradaki en etkili enerji çocuk enerjisi. Evet bu açılımı işte iş hayatı için ya da aileyle ilgili anne baba için de dinliyor olabilirsiniz. Orada da kendisini çocuk olarak alabiliriz ama daha çok buradaki enerji işte partnerin evli olma ve çocuklarıyla ilgili olan durum diyebiliriz. Şimdi sebebi de birçoğu için evlilik bağının olması ve bu evlilik bağının içerisinde çocuk durumunun olması diyebiliriz. Çok net bir şekilde geliyor. Dengeye gelmek isteniliyor. Yani burada yanlış yapılması istenmeyen bir durum var. Yani ne demek istiyorum hemen toparlarsam burada haksızlık yapılmak istenmiyor. Evet bir sonraki seviyeye 2 tane dönüşüm kartı geldi. Bir süredir bu ilişki, bu beraberlik ciddi şekilde dengenin bozulduğu ve birbirine hizmet etmeyen enerjilerin oluştuğu bir durum yaratmış. Ve burada artık sistem diyor ki artık farklı bir seviyeye geçilmeli. 2 dönüşüm kartıyla beraber yakın geçmişte burada bu evlilikle ilgili, bu beraberlikle ilgili ciddi bir değişim ve dönüşüm enerjisi ortaya çıkmış. Bu şu olabilir, bitmesi gereken bir evlilik olduğunu düşünüyor olabilirler ama çocuk olduğu için ya da farklı bir bağ olduğu için arada
bunu yapamıyor olabilirler gibi. Biliyorsunuz artık 2 tane üçüncü kişi durumu ile ilgili açılım yapıyorum haftada. Konuşamadım. Birincisi daha çok onların ne yaşadığı ve enerjileri ne olduğuna dair. İkinci açılımda daha çok sizin bu ilişkinin içerisinde olma sebebiniz ne? Buna odaklandığım bir açılım oluyor. Daha net görmeniz gerekenleri görebilmek adına. Ya kartlar o kadar net geliyor ki aslında. İlahi dişil kartı geldi. Şimdi bu ilişkinin neden içindesiniz dediğimizde ciddi bir dönüşüm içerisindesiniz siz de, çünkü aynı döngülerden geçiyorsunuz ve bu döngülerin artık bitmesi gerekiyor. Dünya kartı karma. Ee, Yüzleşmek istemediğiniz şeyler var. Kendinizle ilgili görmek istemediğiniz şeyler var. Bunları görmek zorundasınız. Dünya kartı diyor ki bize karma. Şu an bir karma ödüyorsun. Bu ilişkiyle beraber bir karmanı temizlemek üzeresin. Geçmişten gelen bir karma olabilir. Şu anki hayatında yarattığın, oluşturduğun bir karma olabilir. Ağzımızdan çıkan maalesef diyeyim. Çok da fazla farkına varmadığımız yargıların karşılığında oluşan bir karma olabilir. Buradaki durum her ne olursa olsun, nasıl ortaya çıktığının dışında bir karmanın ödendiği bir sürecin içerisindesiniz. Görmeniz gereken, yüzleşmeniz gereken, belki de af dilemeniz gereken bazı kişiler olabilir hayatınızda. Bir süredir bu dönüşün içerisinde olabilirsiniz. Aynı şeylerle sınanıyor olabilirsiniz. Zorlayan enerjilerin içerisinde olabilirsiniz. Artık bunu kırmanız gerektiğini söylüyor kartlar bize. Bu ilişkisi de bunu yaşatacak, yaratacak. Ama yani çok negatif gibi konuşmuş olabilirim ama çok net şunu söyleyebilirim. Sistem size aslında şunu gösteriyor. Sürekli de söylüyorum ya, üçlü bir ilişkinin içerisinde olma sebebi gerçek bir ilişki istememek olabilir, kendi değerinin farkında olmamak olabilir, iyiye, en güzele kendini layık görmemek ve kendini birinci sırada görmemek olabilir. Bunlar sadece bilinçaltı kodlamalarından bazıları. Bilinçaltı kodlamaları kişiye göre değiştiği için net sizin için bu tabii ki denemez ki kolektif bir açılım. Ama lütfen bunları kendinizde sorgulayın. İlahi dişil, 2 tane ilahi dişil kartı geldi. Bakın burada sistem size diyor ki özellikle dişil enerjiyseniz eğer, kadınsanız video izleyen arkadaşlarım, size göstermek istediği şey şu. Dişilliğinin farkına var. Dişil enerjini onurlandır. Dişil enerjini sev. Ona sahip çık. Bu hafta zaten zamansız zamanı niyet ederek açılımlar yapıyorum ama bu haftanın 8 Mart haftası olması sebebiyle de zaten hem dişil enerjiyi kabul etmeme ile ilgili bir blokaj açılımı olacak kanalımda. Ona bakabilirsiniz. Aynı zamanda jaz sistemiyle dişil enerjimizi kabul etmemizde engel olan blokajların arındırılması ile ilgili bir çalışma olacak. Lütfen bunlara da katılın. İlahi dişil kartıyla beraber burada kendi dişilliğinizin farkına varmanız, kendi değerinizin farkına varmanız gerektiğini hatırlatıyor sistem size. Ne kadar biz hep olayları negatif gibi görsek de üzüldüğümüz zaman her olayın bizim hayrımız olduğunun farkına varmamız gerekiyor ve Yıldızlar kartı da diyor ki bunu yaptığın takdirde çok güzel şeyler seni bekliyor. Şifalandırmaya başladığında parladığın, etkileyici olduğun ve hak ettiğin hayatı elde ettiğin bir sürece doğru gireceksin. Bunun farkına var diyor size. Güzel geldi. Kendinizle ilgili neyi fark etmelisiniz? İmparator, tutku, gizli yol, pişmanlık, yaz ve anahtar. Çok güzel geldi. Şimdi bakın, İmparator ve tutku kartı. İmparator da bir eril enerjidir. Dişil enerjinizin farkında olmayabilirsiniz. Daha çok böyle eriliniz yüksek olabilir. Daha çok böyle nasıl söyleyelim? Yani geçmişe takılı kalan bir enerji olabilirsiniz. Pişmanlıklarınız çok fazla olabilir. Tutkuları, böyle arzularınız, tutkularınız çok yüksek olabilir. Ama bunları bu zamana kadar gösterememiş olabilirsiniz. Kendi içinizde de işte hep bir şey vardır ya kolektifte. İşte şu pistir, işte cinsellik pistir, şudur, budur vesaire vesaire. Burada biraz böyle cinselliği arka plana attığınız bilinçaltında, kadınlığı, dişilliği arka plana attığınız, kötü gördüğünüz bir kodlama olabilir. Bunlara bakmanızda fayda var. Tutkuyu hissetmek ya da yaşamakla ilgili negatif inançlarınız olabilir. Erillere karşı ön yargılarınız olabilir. Kendi enerjiniz daha çok dişildense eril enerji olabilir. Ben yaparım, ben hallederim, ben çözerim.
Hep bu enerjide olabilirsiniz. Bunun farkına varmanız gerekiyor. Özellikle yani burada biraz şey karışmış olabilir ama video izleyen arkadaşım kadınsan eğer bu geçerli, erkek arkadaşlarım için de daha çok böyle eril enerjilerini yükseltmeleri için bir çalışma yapabilirler. Eril enerjilerini artırıp tutkularını daha net gösterebildikleri, daha böyle eyleme geçebildikleri bir sürecin içerisinde olmaları gerektiğini hatırlatıyor olabilir kartlar. Geçmişi geride bırakmak gerekiyor. Pişmanlıkları devam ettirmemek ve yeni bir döneme başlamak gerekiyor. Çözümün aslında kendi içinizde olduğunun farkına varmanız gerekiyor ve bunlarla ilgili, bu durumla ilgili de adım atmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Güzel geldi. Bu durumdan şifalanmak için en çok ne yapmalısınız dediğimizde. Buraya çok kart geldi, o yüzden hepsini de aldım. Şu kart düşen kartlardan biriydi. Yansıtma kartı. Eş zamanlılık, yansıma ve bütünlük. Öncelikle her şeyin olması gerektiği için olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Kimseyi yargılamamanız gerektiği ve bu hayatta bir bütün olduğumuzu, hayatımıza giren herkesin bizim kendi içimizdeki duyguları, durumları bize göstermek adına hayatımıza geldiğini ve tekamülümüz için almamız gereken dersler için bize yardımcı olduklarının farkına varmamız gerekiyor. O şu bu şu diyerek böyle ayırmak, ötelemek, kendimizi farklı görmek gibi durumlara düştüğümüz takdirde ciddi şekilde hayatımıza karmalar yaratıp sorunlar çekebiliriz. Bir bütün olduğumuzu, iyinin kötünün olmadığını, bu alanda daha çok böyle yaşadığımız şeylerden negatiflere odaklanmak yerine neyi görmeliyim odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Kartlar bize bunu yapmamız gerekiyor. En başta bu kart düşmüştü. O yüzden bunu aldım. Yıldız ve şeytan kartı. Kendi değerinizin farkına varmanız gerekiyor. Farklı bir durum olarak da şunu söyleyebilirim. Yıldız kartı, yıldız karmadan da bahseder yıldız kartı da. Şeytan kartıyla beraber tutkularınızla ilgili, kadınlarınızla, erkekliğinizle ilgili, cinsellikle ilgili bazı karmalarınız ya da bazı yargılarınız olabilir. Burayı Yakut kartı da geldiği için de söylüyorum. Burayı çok iyi çözümlemeniz ve burayı şifalandırmanız gerekiyor. Yani mesela işte cinsellikle ilgili düşünceleriniz ne? Cinsellik kötüdür. Cinsellik pistir. İşte bilmem nedir, şudur budur. Bu durumları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yargıladığınız kişiler varsa bunlarla ilgili yargılarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor diyebilirim. Şimdi Yakut kartı geldi. Aşk ve tutkuyla ilgili korkularınız olabilir. Gerçek aşkı bulamayacağınızı, gerçek aşkın olmadığını, tutkunun olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Gerçek sevgi ya da gerçek aşkı kavuşamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Sevgi boyutuna geçemeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Burayı şifalandırabilmek adına kendi gücünüzün farkına varmanız gerekiyor. Büyücü kartı her şeyi değiştirip dönüştürebileceğinin farkında olmaktır. Sadece kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Bunu hatırlatıyor kartlar bize. Karmalarınızın, yargılarınızın ama burada daha çok tutku ve aşkla ilgili durumlara bakmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Sistemin size mesajı ne? Şaman kartlarımızın hayalet dansı geldi ve ters geldiği için bize şifa mesajını veriyor ve diyor ki kısır bir nostalji döngüsüne hapsolduysanız, kaybedilen gençliğiniz ya da kaçırılmış fırsatlar için yas tutuyorsanız, ataları için altar yani kutsal bir alan hazırlamanın zamanı gelmiştir. Atalarınıza ait birkaç fotoğraf toplayın, tütsü yakın, ada çayı sunun ve evinizin pencerelerini açarak kadere ve rüzgara bırakın. Geçmiş yaşamlarımızda sevdiğimiz ya da incittiğimiz birilerinin günümüzde yeniden karşımıza çıkmasının bir yolu olduğundan açılımın tamamında bir karmik enerji var zaten. Birisiyle ilişkiye girerken dikkat edin. Artık orada öğreneceğiniz bir ders kalmadı dedi. Çok net bu açılımın genelinde karmanın olduğu, sürekli aynı döngülerden geçildiği ve pişmanlık enerjisinin olduğunu söylemiştik. O yüzden bu bir ritüel, bunu yapabilirsiniz ya da farklı bir şey yapabilirsiniz. İçsel olarak affedebilirsiniz, af dileyebilirsiniz, bunları yapabilirsiniz. En basitinden Rabbim bu karmik durumla ilgili ya da bu durumlarla ilgili bildiğim bilmediğim durumları, duyguları, yaptıklarımı yapmadıklarım için özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ho'oponopono'yu yapabilirsiniz. Çok güzel bir arınma olacaktır. Karmik bir durum olduğunu gösteriyor ve buradan şifalandığınızda, görmeniz gerekeni görüp şifalandırdığınızda çok güzel enerjiler aktif olacak. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen.
Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.